Selam. Ee, 21 Haziran 2021'de yazdığım bir makale. Bugün onu okuyacağım size. Hazreti Hatice gerçekte kimdir diye. Bu soruyu beklettim diye başlamışım. Çünkü Hazreti Hatice'nin ölüm yıl dönümünde o şahane kadını yazmak istedim. 2 gün sonra. Bugünden paylaşayım dedim. Daha da fazla bekletmeyeyim. Soru şuydu. Kabe'nin oğlu 1 ve 2'yi okudum. Ben özellikle ikinci kitapta Ayşe'ye takıldım. Bize anlatılan Ayşe bint Ebu Bekir'le sizin yazdığınız Ayşe çok farklı. Araştırdım. Yazık ki birçok kaynakta yazdıklarınız kimi zaman eksik olsa da örtüşüyor. Sordum bunlar gerçek mi diye. Evirdiler, çevirdiler, kıvırdılar. Anladım, verecek cevapları yok. Sorum size. Neden? Neden bu kadar farklı anlatıyorlar her şeyi? Bizi neden kandırıyorlar? Şimdi buna elbet çok kısa cevaplayamam. Sürekli yazıyorum makale, kitap, romanlarda onları, olayları karakterize ediyorum. Bir kere bu hep dediğim şey, bu İslam değil. Bu gerçek İslam'ın aynadaki bozuk sureti. Şimdi dikkat ediyor musunuz bilmem, Ramazan ayındayız. Ehl-i Beyt yok. Ne Hazreti Ali'den bahsediyorlar, ne Hazreti Hasan'dan, ne İmam Cafer-i Sadık'tan, ne Hazreti Zeynep'ten, ne Hazreti Fatıma'dan, hiçbiri yok. Oysa ki iki emanetten biriydi. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehl-i Beyt. Neden? Sevmezler çünkü. Açık konuşayım. Yazdım zaten nerede başladı, nasıl zirve yaptı, niye birileri yüceltildi. Üstelik bunların hepsinin ortak tek bir noktası vardı. Ehl-i Beyt düşmanlığı. Mesela Abdullah bin Ömer. Kimdir? Hazreti Ali yerine gizlide biat eden bir adamdır Abdullah bin Ömer. Sandı ki onu halife yapacaklar da olmadı. Amr bin As ve Muaviye filan bayağı heveslendirdi onu Sıffin'de. Ama hevesi kursağında kaldı, o çakallarla baş edemedi. Ayrıca kini başkadır. Onları yazdım ama şimdi uzatmayacağım. Ebu Hureyre, yalancı, kedici Ebu Hureyre. Onun aklı gidip geliyor. Gerçekten yalan sorunu var. Yalan söylemeden, yalan atmadan duramayan insanlar vardır ya, öyle bir şey. Bir Yahudidir Ebu Hureyre ve hahamlardan çok masal dinlemiştir zamanında. Hatta bir ara Peygamberimiz söylemlerinin yazılmasını yasaklamıştı. Ayşe bile Ebu Hureyre'yi tartaklamıştı. Ömer bin Hattab onu bu suçtan dolayı dövüp bayağı böyle kamçıyla falan Şam'a sürdü. Başka olayları da vardı bu arada. Sonra Yahudilerin isteği üzerine Muaviye sahip çıktı buna. İşine de geldi tabii. O insanları köleleştirecek, istediği şeyleri yazdıracak, hadisler anlatmaya, yazmaya devam etti Ebu Hureyre. Ayşe bint Ebu Bekir deveye bindi, katıra bindi. Binlerce Müslümanın kanından sorumlu. Hazreti Hasan'ın tabutunu ok yağmuruna tuttu. Yanında kim vardı? Emevi muhafızları. Anlatsanıza bunları. Anlatmazlar. Ya da Enes bin Malik. Adam Gadir Rum'da Ali'ye de biat edilmişti deyince ben Resulullah'ın o sözlerini duymadım diyen birisi. Gerisini siz düşünün yani. Ahmet bin Hanbel yazmasa birileri hiç öyle bir şey olmadı diyecek. Gadir Rum günü yaşanmadı diyecekler. Bu yaptıkları çakallıktır yani. Hala devam ediyorlar. Ya Mevla dost demek, öyle veli filan ilan edilmedi ki Ali diyorlar. Ve her şey derler yani. Bunlardan her şey beklenir. Neden? Kimin yolundaysan onun gibi olursun. Şimdi Mervan'ın, Muaviye'nin, Yezid'in, bunların yolu nereye çıkar yani? Yol değil bir kere. Her şeyi geçtim. Hadise gerek var mıydı? Yoktu. Bunu ben demiyorum. Casiye altı. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir kere şunu asla unutmayın.
Mana, Kur'an-ı Kerim'in manası her şeydir. Manayı açıklayacak kimdir? Ehl-i Beyt ve imamlar. İşte bu yüzden düşmanlar, bu yüzden hepsini katlettiler. Zindanlara atıp işkence ettiler. Daha neler neler. Şimdi Ehl-i Beyt'ten daha Ehl-i Sünnet var mı arkadaş? Kimdir Ehl-i Beyt? Söyleyeyim. 1. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Mübale ayet ne diyor orada? Kadınlarımız kelimesi Hazreti Fatıma simgeler. Çocuklarımız Hasan ve Hüseyin. Nefsimiz Hazreti Ali. Selman-ı Farisi de var. Çünkü Hazreti Nebi demiştir Selman Ehl-i Beyt'tendir diye. Ayrıca o Hazreti Ali'nin, İmam Ali'nin babıdır, kapısıdır da. Ve 11 imam. Bu kadar. Bir başka önemli konu sünnet meselesi. Zaman zaman yazıyorum bunu. Sünnetler birbirine karıştırılıyor. Başkalarının sünnetini birbirine karıştırmayın ki çok karıştırmışlardır ve bunu bilerek yapmışlardır. Bunları yazarım gene. Çok konuyu uzatmak istemiyorum. Ben başka bir şey yazacağım. Dedim ya, Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed Mustafa ile evlendiğinde 40 yaşında mıydı? Birinci yalandan başlayalım. Daha önce 2 evlilik yapmış mıydı? İkinci yalan. Bu evliliklerden çocukları var mıydı? Yalan, yalan, yalan. Şimdi bu sorulara vereceğiniz cevaplar evet olacaktır. Çünkü o kadar beyninize işlendi ki şüpheye mahal yoktur. Hemen kabul görür. Başka bir bilgiye gerek bile duymazsınız. Hakkında çok fazla bir şey bilinmiyor. Denir geçilir. Nedense bunlar çok iyi bilinir ama yani. Hazreti Hatice yaşlı, zengin ve dul bir kadın olarak görülür. Öyle bir imaj çizildi. Ve çok uzun zaman önce yapıldı bu. Karşısına da biri kondu. Ayşe binti Ebu Bekr. Genç, bakire vesaire. Şimdi nedenini, niçinini ben yazayım o zaman. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed Mustafa ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? 25 yaşındaydı. Diğerleri ne der onları da yazayım. 28, 30, 35, 40 hatta 45, 46 diyen bile var. Hadi 40 diyenler üzerinden gidelim. Velev ki 40 yaşındaydı. Bir kadın 40 yaşından sonra 6 çocuk nasıl dünyaya getirebilir? Bir başka soru. Muhammed Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Hatice'nin 3. eşi miydi? Hayır, ilk ve tek eşiydi. Birileri der ki Hazreti Hatice'nin ilk eşi Atik bin Aiz bin Abdullah el-Mahsumi. Kimdir bu? Bilmiyoruz. Hakkında hiçbir bilgi kırıntısı dahi yok bu adamın. Kimse tanımıyor. Ne babası ne atası belli değil. Ne iş yapar necidir hiç. İkinci varsayılan eş kim? Ebu Hale el-Tamimi. Bu kim? Onu da bilmiyoruz. Hakkında en ufak bir bilgi kırıntısı yok. Hiçbir şey. Burada Hazreti Hatice'nin Hale adında bir kız kardeşi var. Oradan mı esinlendiler onu da bilmiyorum ki. İsim uydurmak konusunda zayıflar mı nedir? Ama Hazreti Hatice'nin 2. eşiymiş. Bu arada çocuklar var. Birinin adı mesela Hint. Kız yani babası kim o da belli değil maalesef. Birileri Ebu Hale diyor, birileri Atik diyor. Yani kimin ne dediği belli değil. Ya tutarsa, o tutmuş da bak kaç yüzyıldır aynı masallar, aynı masallar. Tamam Hint ismi çok yaygın belki de o uyduruk eş ve kız çocuğuna da Hint adını vermek de enteresan geldi. Yani tanıdık gelmiştir belki ciğerci Hint. Neyse. Peki bu süreçte Hazreti Hatice'ye talip olan onunla evlenmek isteyenler kim? Bunu anlatayım. Mesela Ebu Cehil. Mesela Ebu Sufyan. Mesela Ukbe bin Ebu Muayt. Mesela Esad bin Ebu Eyhab. Dönemin meşhur adamları yani. Peki hepsini reddeden kim? Hazreti Hatice. Bu arada Hazreti Hatice'ye taliplerin soyunu sopunu biliyoruz. Fakat nedense eş olmayı başaran ki şehrin önde gelenlerinden olmalı bu bahsedilen adamları niyeyse hiç tanımıyoruz bilmiyoruz. Çok enteresan.
Dedim ya, sadece isimler var, başka da hiçbir şey yok. Peki esas konuya gelelim. Hazreti Hatice kimdir? Adı Hatice bin Huwaylid. Babası Huwaylid bin Esad bin Abdülaziz bin Kusay bin Kilab. Kusay, Hazreti Muhammed Mustafa'nın 4. Hazreti Hatice'nin 3. göbekten atasıdır. Annesi Fatıma bin Zayde bin el-Asam. Künyesi Tahire. Tahire, iffet ve temizliğinden dolayı Seyyidetül Kureyş'in hanımefendisi. En çok kullanılan lakabı da bu. İnancı nedir? Hanif, İbrahimi, putperest değil yani. Ey mutlak hayatın sahibi, varlığı idare eden Allah'ım, rahmetinden yardım diliyorum. Bana yardım et. Beni bir an olsun nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi ıslah et, dilinden düşürmediği duası. Evet, bu arada Hazreti Hatice Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri de. Güzelliği deseniz dillere destan, zekası, edebi, hayran olunası bir kadın. Yani hem maddi hem de manevi olarak çok güçlü. Halası mesela bir pazar yeri bağışladı. O da daha sonraları Hazreti Muhammed Mustafa'ya hibe etti. Tebliğin ilk yıllarındaysa tüm varlığını, mal varlığını. Yani varlık hayali eşlerden değil, aileden geliyor bu arada. Onu da eklemem gerekiyor. Bu dönemde kadınların nasıl ticaret yaptığı konusunu açıklayayım biraz. Kendileri kervana önderlik etmiyor, anlaşma yapılıyor. Ya kiralanıyorlar, belirli bir ücret karşılığında kervanı götürecek olan kişi ya da kar ortağı olarak anlaşıyorlar. Bu Hazreti Ebu Talip'le o dönem konuşuldu. Şam'a bir kervan gönderilmesi istendi ve Hazreti Muhammed Mustafa kervana önderlik etti ve kar ortağı olarak anlaşıldı. Uzatmayayım. Daha sonraları onca talibi olmasına rağmen herkesi reddeden Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed Mustafa ile evlenmek istedi kendisi. Teklifi de kendisi götürdü. Daha sonrasında Hazreti Ebu Talip amcasından istedi. İffet ve cömertlik sembolü yüceliğiyle nam salmış kızınız diyerek övdü. Yine bir başka şey daha aktarayım size. Allah'a hamdolsun ki bizi dostu İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in soyundan kıldı. Bize güvenli bir harem, korunan bir beyt verdi. İnsanlar dünyanın en ücra köşelerinden ve uzak beldelerden onu ziyaret için gelirler. Onunla soyumuzu yüceltti, aramızdaki sevgiyi birleştirdi. Bizimle geçinen yüce, bize aykırı düşense zelil olur. Bu Ebu Talib'in Hazreti Hatice'yi istediği zamanki konuşmalarından. Asıl meseleye gelince biz size kötülüğü savunmayacak kadar asil, iyiliğe engel olmayacak kadar şerefli biriyle geldik. Abdullah'ın oğlu Muhammed, kendisi Kureyş'te kimle tartılırsa ağır gelir, kimle mukayese edilirse üstün gelir. Kendisi kızınız Hatice bint Huwaylid'i istemekte, o da kendisine ilgi duymaktadır. Malı az da olsa mal geçici bir gölge, yok olacak bir rızıktır. Ona kızınızı verin. Ne isterseniz ben karşılayacağım. Dünkü bu yeğenimin şanı büyük, haberi yüce olacaktır. Ve onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz diyor. Hani Hazreti Ebu Talip inançsızdı? Bilmiyorum, öyle diyenler utanır mı bilmem. Bu konuyu da önümüzdeki günlerde okuyacağım. Hazreti Ebu Talip konusunda yazdığım makaleyi. Onlar utanmaz. Ama olsun, ben gene de yazayım.
Velhasıl evlendiler. Mehir meselesi önemlidir. Burada da bir sıra dışılık var. Hazreti Hatice mehrini kendi malından ödedi. Mekke dedikodu kazanı kaynadı tabii. Erkeğin ödemesi gereken mehri kadın mı ödermiş filan. Bunları çıkaranlar kim? Reddedilen meşhur beyler çıkartıyor. Ebu Sufyanlar, Ebu Cehiller falan filan. Önce müşrikler, sonra baş münafıklar hani. Ebu Talib'in bunlara tarihe düşen bir cevabı vardır. Bu sözleri söyleyenler kardeşimin oğlu gibi olsalardı değerin en yükseğini, mehrin en fazlasını talep ederlerdi. Ancak sizin gibiler pahalı mehir vererek evlenirler. Şimdi ilk Müslüman olanlar kimlerdi? Hazreti Hatice ve Hazreti Ali. Namaz tebliğin 7. yılında tüm müminlere farz olmasına rağmen daha öncesinde Cebrail'in öğrettiği şekilde ilk namaz kılanlar Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'dir. Hem de Kabe'de. İlk Kabe'yi tavaf edenler de onlardır. Tam 7 kez dönülür. Putperestlerin Kabe tavafı çok daha farklıydı. O çok uzun ve zorlu dönemleri tek tek geçmeyeyim. Burada birkaç önemli olay var. Mesela Müslümanlara ve daha ziyade Haşimoğullarına uygulanan büyük bir boykot var. Bu tek taraflı anlaşma şartlarını yazıp Kabe'ye astılar o dönem. Yazan Mansur bin İkrime'dir. Daha sonraları o anlaşmayı yazan elini kaybetmiştir. Çolaktır Mansur bin İkrime. Onu da bir not olarak söylemek isterim. Bu anlaşmada 4 madde esastır. 1. Haşimoğullarından kız alınmayacak. 2. Haşimoğullarına kız verilmeyecek. 3. Haşimoğullarına mal verilmeyecek. 4. Haşimoğullarından mal alınmayacak. Ve tüm Müslümanlar şehrin dışına sürüldü, Ebu Talib Vadisi'ne. Hazreti Ebu Talib'in bir şiiri var, muazzamdır. Muazzamdır yani. Kabe'ye astığınız o yazınız, Salih'in deve yavrusu gibi size vebal olacaktır. Uyanın, ayılın, çukurlar kazılmadan ve suç işlemeyen de suç işleyen gibi olmadan önce. Ara bozanlara uyup da bağlarımızı koparmayın. O kadar sevgiden ve akrabalıktan sonra. Savaştan sonra savaş açmayın çoğu zaman. Onlara savaşın acısını tattırırız. Beyt'in Rabbine kasem olsun ki Ahmet'i teslim edecek değiliz. Zamanın şiddetinden ve sıkıntısından dolayı henüz sizin de bizim de boyunlarımız kesilmedi. Eller de ateş gibi kusas kılıçlarıyla doğranmadı. Bir işe yaradı mı? Hayır. 3 yıl kadar devam eden açlık, sefalet, zulüm dönemlerinde Hazreti Hatice tüm malını eşine Hazreti Muhammed Mustafa'ya hibe etti ve insanlar doyuruldu. Tek bir kuruş bile kalmadı o derece. Yani müminlerin annesi kimmiş? Hazreti Hatice'ymiş. Kendini müminlerin annesi ilan eden birileri gibi Basra'daki arazileri kapatmamış yani. Mirastan diğerlerinin hakkına geçip kendine ayırmamış. Neyse, şimdi güzel konuyu dağıtmayayım ben. Hazreti Hatice'den bahsediyoruz. Bu 3 yılın sonunda Hazreti Muhammed Mustafa amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ey amca, Allah bir güveyi Kureyşilerin sayfasına musallat kıldı. O sayfada Allah adının yazılı olduğu kısım dışında hiçbir şey kalmadı diyor. Ebu Talib bu sana Rabbinden gelen bir haber midir diye sorduğumda evet dedi. Keza Ebu Talib bu sözlerden sonra bu bilgiyi insanlara açıkladı. Eğer Ahmet'in dediği gibi olursa bu boykottan vazgeçilsin. Eğer yalansa kardeşimin oğlunu size teslim edeceğim dedim. Bu çakallar çok sevindiler tabii. Hemen kabul ettiler. Anlaşma yeniden Kabe'de açıldı ve sadece hakikaten de kalabalık gördü ki sadece Allah ismi kalmıştı. Diğer yazılar güve yüzünden silinmişti. Peki bunlar sözlerinde durdular mı? Durmadılar. Ne zaman durdular ki zaten?
Boykot devam etti. Fakat bu olay da dilden dile yayıldı. Şimdi iki isim vardır. Biri Zuhair bin Ebu Ümeyye, bu boykotun çok yanlış olduğunu, bir an önce kalkması gerektiğini söyledi. Bir Ümeyye'dir. Diğeri Ebu Cehil. Yeni bir tane yapacağız. Bu kez ne yırtılacak ne parçalanacak dedi yani. Onun derdi başka tabii. Zuhair'e destek olanlar çıktı. Ebu Cehil'e de işte kavga, gürültü vesaire. Fakat vadiden çıkış Hazreti Muhammed Mustafa'nın emriyledir. Ama zulüm başka şekillerde devam etti. Yani İslam'ın en zorlu sürecindeki kilit isimlerden biri Hazreti Hatice'dir. Şimdi bir mesele daha var. Hazreti Muhammed Mustafa'nın vefat eden kızları, bir Zeynep, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'nin oğlu Ebul As'la evlendi. Tebliğden sonra İslam'ı kabul etmedi. Bedr Savaşı'na katıldı. Esir düştü. Daha sonraları Müslüman oldu. O arada Zeynep annesinin hediye ettiği gerdanlığı fidye olarak vermek istedi. Hazreti Muhammed Mustafa gerdanlığın geri verilip Ebul As'ın serbest bırakılmasını rica etti. Kabul ettiler ki daha sonra Müslüman olmuştur bu adam. Ve Hazreti Zeynep çok genç vefat etmiştir. Umame adlı da bir kızı vardır. Rukiye, Ukbe bin Ebu Leheb ile evlendi. Mesed suresi nazil olunca Ebu Leheb oğluna boşamasını emretti. Kızı evine döndü. Ayrıca Hazreti Rukiye'nin Osman bin Affan'la evlenmesi falan o tamamen uydurma. Ümmü Gülsüm Uteybe bin Ebu Leheb ile evlenmiştir. O da kız kardeşi gibi Ebu Leheb tarafından boşatılmıştır. Daha sonraları Ümmü Gülsüm Osman bin Affan'la evlenmiştir. Uzun sürmemiştir. Şöyle ki müsle eski bir Arap geleneğidir. Bu yazmışımdır çok. Savaş meydanında öldürüldükten sonra cesetten koparılan parçalardır. El, ayak, burun, kulak vesaire. Hazreti Muhammed Mustafa bunu yasaklamıştır. Uhud Savaşı'nı bilirsiniz. Hazreti Hamza'ya müsle yapılmıştır. Hint sadece ciğerini değil, kulaklarını, burnunu da kestirmiştir. Hatta bir kolye yapıp müşrikler arasında gezdirmiştir yani. Hazreti Hamza'nın burnunu kesen kişi de Muaviye bin el-Mughra. Osman bin Affan bu adamı evinde saklamıştır. Anlatsanıza bunları. Niye anlatmıyorsunuz? Ümmü Gülsüm ise Allah Resulü'nün düşmanını evimde saklayacak değilim deyip babasına haber gönderdi. Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti Ali'yi gönderip kızını geri aldı ve Osman'dan boşattı. Sonra da o adamı buldular falan filan. Velhasıl çok uzattım ama gelelim asıl olaya. Ayşe ve Hafsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde çok açık ve nettir. Övülmüş ve yerilmiş kadınlar vardır. Ne der? Açıp okuyun Tahrim suresi. Türkçe okuyun, Arapça okuyun, Farsça okuyun, bulursanız Sanskritçe okuyun ama hep aynı kapıya çıkar. Hafsa bint Ömer ve Ayşe bint Ebu Bekre nasihat eder. Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi olmayın der. Pek dinlemediler. Uzun uzun yazmayayım şimdi. Övülmüş kadınlardan olun dendi de o övülmüş kadınlar kimler? Asiye ve Meryem. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü vardır keza. Bunlar cennet ehlinin en faziletli kadınlarıdır. Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem, Muzayim'in kızı Asiye, Firavun'un karısı yani. Hazreti Fatıma ne der? Ben Hatice'tül Kübra'nın kızıyım. Peki ne ara neden Hazreti Hatice unutuldu da Ayşe bint Ebu Bekir müminlerin annesi ilan edildi? Ne ara koca karı yaşlı dul diye yalanlar, iftiralar atıldı, küçümsendi Hazreti Hatice? Bu kimin işine yaradı? Utanmazca Buhariler, Taberiler, Müslimler Allah sana yaşlısını yerine daha gencini verdi gibi rezilce, uydurmaca, kurmaca, aşağılık hadisler anlatıldı, yazıldı. İnsanlara ezberletildi.
Bakınız, Ayşe bint Ebu Bekir'in Emevilerle ilişkisini, çıkarını, hesabını çözmeden neden bu kadar yüceltildiğini anlamanız da mümkün olmayacaktır. Yüzyıllar boyunca cehalete, uydurma hadislere devşirdiler İslam'ı. Aydınlık ışığı karanlığa hapsettiler. Bakın Ehl-i Beyt'in kadınlarına. Hazreti Hatice'ye bakın. Hazreti Muhammed'in eşi, yazdım, daha ne yazayım yani. Hazreti Fatıma, fedeki işleten, hesap kitap bilen, hakkını isteyen, kimseye boyun eğmeyen. Hazreti Zeynep, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın kızı. Kufe hutbesini dinleyin. Dinleyin o sözler, o zeka, o belaat. Hepsi okur yazar, her türlü ilme hakimler. Sukeyna, Hazreti Hüseyin'in kızı, ağırbaşlı, onurlu demek, şair. Hepsi şair o dönem belki diyeceksiniz ama öyle sıradan değil. Bilgili, öylesine bilgili, eğitimli ki zamanın en meşhur şairleri önce Sukeyna'ya okutur, ondan onay alırlarsa insanlara duyururlardı şiirlerini. Olmuş mu olmamış mı diye ona sorarlardı. İslam'ın bu kadar yücelttiği kadınları kim cahiliye dönemine indirdi onu soracaksınız. Evet, kadını yok ettiler. Kim karanlığa hapsetti? Şimdi hala aynı tantana, orucu neler bozar? Diş fırçalasak mı? Sakız çiğnesek mi? Kulağıma bir yerime su kaçtı falan. Bunlar soru mu? Siz İmam Rıza'ya sorulan soruları duysanız feleğiniz şaşar. O sorulara verdiği cevapları duyunca başınızı duvarlara vurursunuz yani. İmam Cafer Sadık'ın bilgisine şaşar kalırsınız. Size biraz anlatayım. Mesela Cafer Sadık'ın Kufe'de bir okulu vardı. Tam 4000 öğrenci barındırırdı. Burada öncelikle pozitif bilim, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe öğretirdi. Bunun öncesinde sadece edep olgusunu tarif eder ve öğrencilerinin edeplilerini okula kabul ederdi. Meşhur lafıdır. Edeb din kabla eddin ve men la edebe lehu le dine lehu. Edep aklın suretidir. Dinin edebi dinden öncedir. Kimin edebi yoksa dini de yoktur. O meşhur sözü. Sonrasında din kaidelerini öğretirdi. Affedersiniz. Ehl-i Beyt velhasıl Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman sadece din kitabı olarak tanıtmadı. İlmin, bilginin, pozitif bilimin, uzayın derin biliminin, metafiziğin yegane merkezi olarak tanıtıp böyle okuttum. Emevi zihniyeti hem Allah'ı hem de Kur'an'ı korkulması gereken varlıklar olarak lanse etti. Oysa anne baba ve herkese merhameti eken yüce varlıktan korkulmaz. O sadece sevilir ve kudretine de saygı duyulur. Çekinmek ayrı bir şeydir, korkmak ayrı bir şeydir. Allah'tan korkanın cennette yeri yoktur. Çünkü korku insana yanlış yaptırır. Cennette sadece sevgi vardır. Sistem tamamen sevgi üzerine kurulmuştur. Oradaki sevgi buradakine benzemez bu arada. Ne ara oldu bu kırılma? Bunu çok defalar yazdım. İlk büyük kırılma Gadir Rum'dur. Ama İslam'a vurulmuş en büyük darbe ise Cafer Sadık'ın okulunun yıkılması ve öğrencilerinin katledilmesidir. Mesela Peçeli'de de çok yazmıştım. Hatta birkaç kitapta hep adını geçirdim. Çok çok önemlidir benim için. Cabir bin Hayyan dünya tanıyor yani. Kimin talebesidir? İmam Cafer Sadık'ın. Bu arada ekleyeyim ki Cafer Sadık ve öğrencilerinin yazıtlarının Londra kütüphanesinde olduğu söylenir. Bu arada Cabir bin Hayyan da İmam Cafer Sadık'ın vasat bir öğrencisidir. Vasat diyorum.
Daha üst seviyeyi siz düşünün yani. Dedim ya, bunları pek bilmiyorsunuz. Neden? Çünkü anlatmıyorlar. Aptal çoğunluk her zaman birilerinin işine yarar. Onlara boyun eğdirmesi kolaydır. Hep dediğim gibi. Neye hizmet ettikleri önemli. Kime, dahası niye? Hep söylediğim gibi, bu soruların cevabını bulmadan İslam'ın nasıl ters yüz edildiğini anlamanız çok zor olacaktır. Oysa yalanlar deryasında hakkın bir damlası bile yeterlidir. Yeter ki görmek istesin gözler ve duymak istesin kulaklar. O zaman hakikat bir halı gibi serpilecektir önünüze. Ve selam.